İskoçya, zengin tarihi, engebeli dağları, yemyeşil doğası ve nefes kesici kıyı şeridiyle tabii ki koyunlarla dolu bir ülke. Biz iki gezgin olarak bu büyüleyici topraklara ilk defa geliyoruz. Ve İskoçya'nın bize sunacağı her şeyi deneyimleyebilmek için 8 günlük inanılmaz bir rota planladık. Bu programda Edinburgh ve Glasgow'da şehir hayatından başlayacak, sonra İskoçya'nın kuzeyine doğru yola çıkacağız. Highlands'in engebeli tepeleri ve dağlarına çıkacağız. Daha sonra zorlu hava koşullarıyla bilinen Isle of Skye'ye geçeceğiz. Hava inanılmaz kötü. Bu yol boyunca epik manzaralar, inanılmaz yemekler, bolca kahve ve bolca macera göreceksiniz. Uçak biletlerinizi almaya hazır olun. Çünkü siz de bizim gibi İskoçya'ya aşık olabilirsiniz. Biz Tuğba ve Cemal ve burası İskoçya. Burası Isle of Skye deyince akla gelen o klasik görüntü. Deniz seviyesiyle olan bütün irtibatımız görüntü olarak kesildi. Yeni günden herkese merhaba. Bugünkü rotamız Isle of Skye. Küçük bir aksaklık yaşadık. Aslında kaldığımız yerden direkt çok kısa bir mesafeyle Isle of Skye'ye doğru arabalı feribotla geçebiliyorduk. Fakat öğrendik ki arabalı feribotlar çok önceden doluyormuş ve günde sadece 2 kere varmış. O yüzden maalesef o rotayı etrafından dolaşarak gitmemiz gerekecek. Bu da bize yaklaşık fazladan 2 saate mal oldu. Ama İskoçya'da yol gitmek zaten büyük bir problem değil. Çünkü yol üzerinde zaten çok güzel yerler görüyorsunuz. Şu anda yol üzerinde bir yerde durduk. Bir gölün kenarındayız. Manzaralar inanılmaz güzel her zamanki gibi. Bugün çok büyük bir rotamız var Isle of Skye. O yüzden çok heyecanlıyız. Isle of Skye'ye giderken yolda bir kahve molası verdik. Ancak burayı farklı yapan şey şimdiye kadar hayatımıza geldiğimiz en ilginç kafe diyebilir miyiz Tuğba? Kesinlikle öyle. Burası böyle yanları açık, muhtemelen çok eski zamandan kalma bir ev tahmin ediyoruz. Aslında sorabiliriz tam olarak ne olduğunu. Hatta bence harabe diyebiliriz. Evet, ve burayı dönüştürüp kafe yapmışlar. Ama dediğimiz gibi etrafı açık. O yüzden hayatımıza geldiğimiz gerçekten en enteresan kafe olabilir. Ama kahveleri gerçekten inanılmaz. Çok hoşumuza gitti. O yüzden Isle of Skye'ye gelirken bu kafeyi rotanıza ekleyebilirsiniz bizim gibi. Sadece bir 5 dakika kadar yoldan çıkmanız gerekiyor. Aynen. Bu da bence bu kahveyi tatmak ve bu kafeyi görmek için değer diye düşünüyorum. Aynı zamanda bence Isle of Skye'da gerçekten çok güzel kafeler var. Açıkçası ben çok beklememiştim. Ama gelmeden önce araştırırken bunu fark ettik. Ve gerçekten Isle of Skye bu açıdan çok güzel. Aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz. Bir dezavantaj Isle of Skye'in biz konaklama açısından gerçekten makul fiyata bir konaklama seçeneği bulamadık. Bu Isle of Skye'in bir dezavantajı olabilir. Ama zaten rotamız aşırı uzun olmadığı için tekrar Isle of Skye'dan Inverness'e doğru yol üzerinde bir yer bulduk. Ve bu akşam da oraya döneceğiz. O yüzden konaklama için de aklınızda bulunabilir. Yani sadece bir yarım saat, 1 saatlik mesafe içerisinde fiyatlar 2-3 katına kadar değişebiliyor. Bunu bence söylemekte fayda var. Siz de planınızı buna göre yapabilirsiniz. Isle of Skye'daki ilk rotamıza başladık.
Old Man of Store'a çıkmaya çalışıyoruz. Burası Isle of Skye deyince akla gelen o klasik görüntü. Şimdi tırmanmaya başladık. Ama tam bir Isle of Skye havası var. Hava inanılmaz kötü. Yaklaşık gidiş geliş 2 saat gösteriyor. Bakalım bir şeyler görebilecek miyiz? Bence başaracağız. Yukarı çıkabilecek miyiz? Bakalım. Başlıyoruz. Ne yapıyorsun? Gideceğim diyordum. Şimdiye kadarki en zorlu rota diyebilir miyiz? Evet. Kesinlikle en zorlu rota. Ve henüz daha ulaşamadık taşlara ama kararlıyız. Ulaşacağız. Tuğba başladı bile tekrar. Şu anda sisten aşağıyı hiçbir şekilde görmüyoruz artık. Zirveye yaklaşmaya çalışıyoruz. Ama şu anda deniz seviyesiyle olan bütün irtibatımız görüntü olarak kesildi. Sonunda başardık. Ulaştık. Yani sisten çok fazla bir şey göremesek de inanılmaz bir yer. Başardık. Şimdi Fairy Glen'e geldik. Yani Periler Vadisi. İskoçya zaten hikayeleriyle, masallarıyla çok ünlü bir ülke. O yüzden burada da anlatılana göre periler dolaşıyormuş. Eğer peri göreceksek herhalde ilk görebileceğimiz yer burası olması lazım. Şimdi yürüyoruz. Zaten çok uzun ve çok meşakkatli bir yol değil. Old Man Store'dan sonra hiçbir şey. Bizi çok zorlamayacaktır diye düşünüyoruz. O zaman başlayalım. Fairy Glen'e çıktık. Evet, Loch Ness'e geldik. Loch Ness, Loch Lomond'dan sonra İskoçya'nın en büyük ikinci gölü. Ancak Loch Ness'i meşhur yapansa bu büyüklüğünden ziyade yanımda görmüş olduğunuz Loch Ness canavarı, yani namı değer Nessie. Tarihte Loch Ness canavarı efsaneleştirilmiş bir yaratık bu bölgeye dair. Gölün dibindeki çamurlu mağaralarda yaşadığı söyleniyormuş. Tarih içerisinde otoriteye karşı çıkanlar Urquhart Kalesi'ne Nessie'ye yem edilmek üzere asılıyormuş. Urquhart Kalesi'nin girişi 16 pound'tu. Ve açıkçası şu anda harabe şeklinde bir kale. Biz içine girip gezmedik. Ancak sizin eğer vaktiniz varsa, ilginizi çekerse içine girip gezebilirsiniz. Highlands'ın başkenti. Highlands'e geldiğiniz zaman mutlaka Inverness'e uğramanız lazım. Bizim Inverness gerçekten çok hoşumuza gitti. Küçük bir yer olduğu için çok büyük beklentiyle gelmemiştik. Ama Fort William'dan sonra gerçekten çok hoşumuza gitti. Highlands kültürü
gerçekten tam olarak hissedebiliyorsunuz. Her yer gerçekten eski tarihi mimarisini korumuş. Buraya geldiğiniz zaman 1-2 saat ayırabilirsiniz. Merkezinde dolaşabilirsiniz. Ama Inverness'le ilgili çok önemli bir özellik var. O da çok yakınında olan Culloden Savaşı'nın olduğu meydan. Buraya geldiğiniz zaman zaten oraya yarım saatte ulaşabilirsiniz. Inverness'te konaklama imkanları da çok güzel. İsterseniz gelmişken burada da bir akşam kalabilirsiniz. Ama fiyatlarla ilgili söylemek gerekirse diğer bölgelere göre biraz daha pahalı. Ama bu da anlaşılabilir bir şey. Gerçekten çok güzel bir şey Inverness'te. 16 Nisan 1746'da Britanya'nın ve Avrupa'nın tarihi burada değişti. Jacobit ordusu, Stuart hanedanı için Britanya tahtını Hanöfer hanedanından geri almak üzere burada savaştı. Britanya ordusu ise bunu durdurmaya kararlıydı. Avrupa'da süren şiddetli bir savaş İskoçya'ya kadar taşmış, aileleri bölmüş ve klanları birbirine düşürmüştü. Yaklaşık 1-2 dakika içerisinde burada 700'den fazla Jacobit askeri ölmüş ve savaş sonunda yaklaşık 1500 askerin öldüğü tahmin ediliyor. Savaş bittikten sonra burada ölenleri gömmek için Inverness'ten askerler gönderiyorlar. Fakat askerlerin durumu o kadar kötü ki kimin hangi klana ait olduğu bile belli değil. Bu yüzden savaştan yaklaşık 130 yıl sonra buraya klanlar için anıt mezar taşları dikiyorlar ve kimin tam olarak burada bulunduğunu bilemedikleri için de karışık klanlar için bu şekilde Mixed Clans isimli mezar taşı da dikiliyor. Bu savaşta sadece Jacobit askerleri değil, aynı zamanda aileleri ve çocukları da ölüyor. Çünkü beraberinde yanlarında getiriyor klanlar. Ve daha sonra ölen aileler için burada gördüğümüz bu anıt yapıyorlar. Bu savaşın İskoç tarihinde çok önemli olmasının sebebi ise bu savaştan sonra kendi dillerini, Gaelik dilini kullanmaları, perde çalmaları, kilt giymeleri ve tarkan resmi kullanmaları uzun yıllar boyunca yasaklanıyor. Bu yüzden bu savaşta İskoçlar için tarihlerinde çok ağır bir savaş olarak yaşanıyor. Burası aslında Outlander'daki Craignedun yani zamanda yolculuk yapılabilen taşlara ilham vermiş gerçek taşların olduğu yer. Halk arasında gerçekten inanılan burada geceleri perilerin dolaştığı ve bu taşlara dokunulursa periler diyarına geçilebildiğiymiş. Yani aslında bu gerçekten burada İskoçya'da yerel halkın inandığı bir hikaye. Sadece dizide olan kurgusal bir şey değil. Burası yaklaşık aslında 4000 yıl önceye dayanan yığma bir mezarlık. Bu bölge Culloden Savaş Meydanı'na gerçekten çok yakın. O yüzden söylentiye göre orada yaralanan askerlerin bazıları buraya kaçıp burada saklanıp bazıları burada ölmüş. Yine söylentilere göre geceleri burada aslında o zaman ölen askerler dolaşıyormuş ve gelenler görebiliyormuş. Bunlar İskoçya'daki bazı halk inanışları.
Edinburgh Havalimanı'ndayız ve böylelikle İskoçya turumuzun sonuna geldik. Biz geziden çok keyif aldık çünkü aslında yıllardır beklediğimiz ve hayal ettiğimiz bir yerde İskoçya. İlk gördüğümüz için çok mutluyuz ve tahminimizden daha da çok hoşumuza gitti. İskoç kültürünü gerçekten tam anlamıyla hissedebildiğimizi düşünüyorum ve iyi ki sadece Edinburgh'a gelip dönmemişiz. Aynı zamanda Highlands'ı da gezmişiz. Bunun için gerçekten büyük bir iyi ki diyoruz ve size de büyük bir önerimiz olabilir. Bizce gerçekten Edinburgh'a gelip sadece dönmeyin. En azından 4-5 gününüz varsa Highlands bölgesini görmenize gerçekten çok tavsiye ederiz. Eğer izlemediyseniz Edinburgh ve Glasgow videolarımıza da göz atabilirsiniz. Biz bir hafta içerisinde Edinburgh, Glasgow ve Highlands'i gezmeye çalıştık. Rotamıza en çok görmek istediğimiz yerleri ekledik. Hem en çok görmek istediğimiz ve sizlerle paylaşmayı en çok istediğimiz yerleri ekledik. Eğer bir haftanız varsa rahat rahat İskoçya'yı gezmek istiyorsanız aynı şekilde videomuzu izleyerek bu rotayı takip edebilirsiniz. Aynı zamanda İskoçya ve Highlands turuna ilişkin önerilerimizi ayrıca bir video olarak çekip sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz. Çünkü açıkçası özellikle de Highlands turu yapacak olanlar için çok önemli ipuçlarımız olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda bu seyahatimizde bir Outlander dizisi fanı olduğumuz için dizinin çekildiği yerlere de gitmeye çalıştık. Ama bunun için ayrı bir video gelecek. O yüzden onu da takipte kalmayı unutmayın. Eğer sizin de İskoçya'da gezip görüp beğendiğiniz yerler varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Belki bir sonraki seyahatimizde de oralara gidebiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.